Otomobillerin gerçekten test edildiği otomobil lastik testlerinin Türkiye'deki tek adresi Paylaşıyorum YouTube kanalına hoş geldiniz. Daha önce 205-50-17 ölçülerinde bir test yapmıştık ve bu testimiz 19.000 kişi tarafından izlendi. Ne yazık ki sadece 620 beğeni aldı. O yüzden bu videoda özellikle beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. 205-55-16 çapında lastik testi istediniz. Ben de sizler için hazırladım. Bu testimize ne yazık ki Lassa konuk olmuyor. Hatta Goodyear'da yok. Bu beni üzdü. Fakat 205-55-16 çapında yapılan başka bir test yok arkadaşlar. Testle ilgili verileri TireReview.com'dan aldım ve Bilagare isimli bir kuruluş tarafından yapılmış testimiz. İlk test verimiz kuru zemin frenleme. Aracın hızı 100 kilometreden 5 kilometreye kadar düşürülüyor. 5 kilometreye kadar düşürülmesinin sebebi ise ABS'nin etkisinin ortadan kaldırılması. Yani daha iyi bir veri elde etmek. Continental, Falken, Pirelli iyi performans gösterirken Linglong adı gibi uzun bir fren mesafesine sahip. Kuru zemin frenleme mesafesinde hız kıyaslaması yapacağız. Yani bu ne demek? Continental 130 km hızdan sıfıra kadar geldiğinde yani durduğunda rakip lastiklerin hızı ne olmuş? Falken 11 km/s hıza sahipken Linglong tam 46.7 kilometrelik bir hıza sahip. 46 kilometre ile bir yere çarptığınızı düşünün ya da durduğunuzu düşünün. İşte lastik bu kadar önemli arkadaşlar. Kuru zemin yönlendirme hissiyatı puan olarak değerlendirilmiş. Tabloyu görüyoruz. Islak zemin frenlemede aracın hızı 80 kilometreden yine 5 kilometreye kadar düşürülüyor. Continental, Pirelli, Falken iyi performans gösteriyor. Michelin biraz geride kalmış. Bu benim dikkatimi çekti özellikle. Linglong EcoMaster 42 metre ile çok geride kalmış. Islak zemin frenlemede yine kıyaslama yaparsak Continental durduğunda en yakın rakibi Pirelli 19.3 km/s hıza sahip. Michelin'in ise hızı 37.9 kilometre. Büyük bir hız. Kesinlikle bu tabloyu değerlendirmenizi tavsiye ederim. Islak zemin yönlendirmede tur zamanını görüyoruz. Pirelli, Continental, Nokian, Michelin iyi performans gösterirken Lancel, Linglong kötü performans gösteren lastikler olmuş. Islak zemin dairesel yönlendirmede bir daire etrafında araç tur atıyor ve bu turu kaç saniyede tamamladığı hesaplanıyor. Pirelli, Maxxis, Nokian iyi performans gösteren lastikler, Michelin ve Linglong kötü performans sergilemiş. Aqua Planning yani suda kızaklama testine geldiğimizde suda kızaklamanın ne olduğunu burada görüyoruz ve testimize geçiyoruz. Nexen, Nokian, Michelin suda kızaklamada iyi performans gösteren lastikler. Bridgestone, Lancel ve Linglong kötü performans gösteren lastikler olmuş. Konfor seviyesi yine puan olarak değerlendirilmiş. Lancel 5 puanı alırken Maxxis ve Nexen 2 puanda kalmış. Gürültü seviyesinde dış gürültü ölçülmüş. Continental en sessiz lastik olurken Pirelli en fazla ses çıkaran lastik olmuş. İlk defa bu testte gördüğümüz bir tablo araç içi hissedilen ses. Puanlama olarak verilmiş. Continental'e 5 puan verilirken Maxxis, Pirelli ve Linglong'a 2 puan verilmiş. Gelelim yakıt ekonomisine. Biliyorsunuz yakıt ekonomisini daha fazla gaz pedalıyla yapmanızı tavsiye ediyorum. Fakat lastiklerin de yine tabii ki önemi var. En iyi lastik olan Linglong EcoMaster 100 kilometrede 5.15 litre yakarken Pirelli 5.6 litrelik bir yakıt sarfiyatı elde etmiş. Sıralamayı biraz değiştirdim arkadaşlar. Kuru zemin performansını %35, ıslak zemin performansını %35, konfor düzeyini %25 olarak ayarladım. Geri kalan %5'te yakıt ekonomisi olarak ayarladım. Sizler açıklama kısmında bulacağınız link üzerinden kendi önceliğinize göre sıralamanızı belirleyebilirsiniz. Gerçi sıralamada büyük bir değişiklik olmadı. 1. ve 2. yerinde durdu. 9 ve 10. sırada olan lastikler yine yerinde oldu. Aralarda ufak değişiklikler var. Onlar da yeşil ve kırmızı ok ile gösteriliyor. 10. sırada Linglong EcoMaster var. Adından da anlaşıldığı gibi ekonomisi iyi olan bir lastik fakat cebinizi korurken güvenliğinizi riske atmayın derim. 9. sırada Lancel var. Fiyat performans ürünü fakat özellikle kuru zeminde iyi performans göstermiyor. 8. sırada Nexen var. Islak zeminde iyi performans göstermiş. Kuru zeminde biraz zayıflıkları var fakat en büyük zayıflığını konfor anlamında göstermiş. Maxxis 7. sırada virajlarda iyi performans vermesine rağmen sert bir sürüşe sahip ve yol gürültüsü fazlasıyla alıyor. En büyük zayıflığı konfor olmuş. 6. sırada Bridgestone var. Islak ve kuru zeminde iyi performans gösteren lastik konfor anlamında biraz kayıp yaşamış. Dengeli bir lastik, güven veren bir lastik, orta üst düzey bir performans verdiğini söyleyebilirim. 5. sırada Nokian var. Nokian da ıslak zeminde iyi performans gösterirken özellikle kuru zeminde biraz daha kötü bir performans sergilemiş.
sergilemiş. Konfor düzeyi de ne yazık ki düşük. 4. sırada Michelin Primacy 5 lastiği var. Islak ve kuru zeminde iyi performans gösterirken konfor anlamında biraz zayıflıklar yaşamış sadece. Özellikle ıslak zeminde viraj tutuşunda zayıflıklar yaşadığını gördük. 3. sırada Falken bulunuyor. Islak ve kuru zeminde iyi performans gösteren lastik konfor anlamında beklentilerin biraz gerisinde kalmış. 2. sırada Pirelli bulunuyor. Islak ve kuru zeminde iyi performans gösteren lastiğin en büyük zayıf yanı konfor olmuş. 1. sıraya geçmeden önce videoları izleyenlerin kanala abonelik oranlarının sadece %9.3 olduğunu hatırlatır. Aboneliklerinizi ve beğenilerinizi beklediğimi söylemek isterim arkadaşlar. Sizlerin desteğiyle bu kanal daha iyi yerlere gelecek. Emin olun, şu gördüğünüz tabloları yapmak 2 günümü aldı. Daha bunun düzenlemesi var. Gelelim 1 numaraya. Continental Premium Contact 7. Kendi aracımda da kullanıyorum. Bir önceki videoda da bu lastikten bahsetmiştim. Bu lastikle ilgili de bir video çekmiştim. Yaklaşık 15.000 kilometre oldu. Evet, lastiklerde biraz aşınma var mı? Var. Fakat iyi yol tutan lastik aşınır arkadaşlar. İyi bir silgi gibi. Yoksa odun gibi bir lastik alırsanız yüz binlerce kilometre kullanırsınız. Fakat frene bastığınızda durmaz. Continental kuru ve ıslak zeminde iyi performans göstermiş. Konfor anlamında biraz geride kalmış. Testin en dengeli ve en güven veren lastiği olarak öne çıkıyor. Sorularınız varsa yoruma bırakın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın.